bölümümüzde Yahudi inancının belki de en temel taşına, her şeyin başladığı o isme bakacağız: İbrahim. Peki, Yahudilik için İbrahim tam olarak ne ifade ediyor? Gelin, kaynakların ışığında bunu birlikte anlayalım. Gerçekten de müthiş bir soru, değil mi? Düşünsenize, milyarlarca insan için manevi bir ata. Ama biz şimdi bu devasa ağacın sadece bir dalına, Yahudiliğin köklerine odaklanacağız ve göreceksiniz ki İbrahim'in rolü orada çok daha farklı, çok daha özel. Aynen öyle. Yahudilik için İbrahim sadece ortak bir ata değil, o hikayenin ta kendisinin başladığı yer. Peki bir halk ile Tanrı arasındaki bu kadar özel, bu kadar kalıcı bir ilişki nasıl başlar? Aslında her şey tek bir kavrama kilitleniyor. Ve o kilit kavram ahit. Bakın, bu sadece basit bir söz değil. Bu, bir halkın bütün kaderini, Tanrı ile olan bağını şekillendiren ilahi bir sözleşme. Aslında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: İbrahim'in hikayesi, bu ahdin hikayesidir. Yahudi kaynaklarında buna Brit derler. Ve bu, dediğim gibi, sıradan bir vaat değil. Şöyle düşünün, Tanrı ile İbrahim arasında kurulan ama sadece onu değil, ondan sonra gelecek tüm nesilleri bağlayan hem hukuki hem de manevi bir pakt. Bütün bir Yahudi tarihi işte bu paktın üzerine inşa edilmiştir. Her şey işte bu çağrıyla başlıyor. Tanrı, o zamanlar Keldanilerinin Ur şehrinde yaşayan İbrahim'e diyor ki, her şeyini, aileni, toprağını, bildiğin ne varsa arkanda bırak ve sana göstereceğim yere yürü. Düşünsenize, tamamen bilinmeyen bir geleceğe doğru bir yolculuk. Bu inanılmaz bir iman testiydi ve her şeyi başlatan o ilk en dev adımdı. Peki, Tanrı bu ahitle tam olarak ne vaat ediyordu? Aslında 3 tane temel direği var bunun. Birincisi, bir halk. Ama ne halk? Gökteki yıldızlar kadar sayısız bir nesil. İkincisi, bir toprak. Yani o meşhur vaat edilmiş Kenan diyarı. Ve üçüncüsü, Tanrı'dan gelen özel bir koruma. Yani eşi benzeri olmayan bir ilişki. İşte bu üçü, Yahudi teolojisinin temel taşlarını oluşturur. Ve bakın, buradaki en önemli nokta belki de şu: bu ahit öyle geçmişte bir kere olup bitmiş bir olay değil. Tam tersine, İbrahim'le başlayan ve nesiller boyunca devam edecek dinamik, yaşayan bir ilişkinin başlangıç noktası. Sürekli canlı tutulan bir bağ. Peki, ahit meselesi tamam. O zaman şimdi gelin İbrahim'in bir ulusun kurucusu, yani ilk ata olarak rolüne biraz daha yakından bakalım. Şu haritaya bir bakın, İbrahim'in hayat yolculuğu ne kadar net, değil mi? Mezopotamya'dan başlıyor ve Tanrı'nın o soyut vaadini somut bir coğrafyaya, Kenan diyarına taşıyor. Özellikle bakın, Hebron'da Makpela mağarasını satın alması inanılmaz sembolik bir harekettir. Neden mi? Çünkü bu, vaat edilen topraklardaki ilk tapu, geleceğe atılmış fiziksel bir çapa gibi adeta. Yahudilikte biliyorsunuz 3 büyük ata vardır: İbrahim, oğlu İshak ve torunu Yakup. Ama burada çok kritik bir nokta var. Kaynaklar şunun altını çize çize vurgular: Tanrı'yla yapılan ahit, İbrahim'in bütün soyundan değil, özellikle ve sadece vaat edilen oğlu İshak üzerinden devam ediyor. İşte bu seçim, Yahudi kimliğinin soy üzerinden nasıl tanımlandığının da en net göstergesi. Şimdi ekranda bir rakam görüyorsunuz: 8. Peki, ne anlama geliyor bu 8? Sadece bir sayı değil tabii ki. Bu, ahdin sadece bir sözden ibaret olmadığını, aynı zamanda bedene işlenen kalıcı bir işaret olduğunu gösteriyor. Evet, 8. günde Tanrı'nın emriyle yapılan sünnet, yani Brit Milah. Bu, ahdin ete kemiğe bürünmüş hali. Her bir Yahudi erkeğini binlerce yıl geriye, doğrudan o ilk atı olan İbrahim'e ve onun Tanrı ile yaptığı o büyük antlaşmaya bağlayan fiziksel, somut bir işaret. Peki, İbrahim sadece bir soyun başlangıcı mı? Tabii ki hayır. Aynı zamanda, belki de daha önemlisi, inancın ve Tanrı'ya teslimiyetin ne demek olduğunun en büyük modeli, en büyük örneği. Yahudi kaynakları burada çok ilginç bir ayrım yapıyor. İbrahim'e evet peygamber deniyor ama onun asıl, o eşsiz rolü bir ata olması, yani bir patriark olması. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Peygamberler, diyelim ki, var olan bir eve mesaj getiren postacılar gibidir. Ama İbrahim o evin temelini atan kişinin ta kendisi. O mesajı ileten değil, sözleşmeyi bizzat imzalayan taraf. Bu ayet aslında her şeyi özetliyor. İbrahim'i İbrahim yapan şey neydi biliyor musunuz? Mantığın bittiği yerde, imkansız gibi görünen vaatler karşısında Tanrı'ya duyduğu o sarsılmaz güven. Düşünün,
Yaşlı bir adam ve çocuk sahibi olamayan bir eş. Ve onlardan koca bir ulus çıkacağına inanmak. İşte Tanrı katında onu doğru ve değerli kılan da bu mutlak imandı. Ve bu imanın ulaştığı mutlak zirve Akedah hikayesi. Yani İshak'ın kurban edilmesi. Tanrı'nın onca yıl beklediği, bütün vaadin bağlı olduğu tek oğlunu kurban etmesini istemesi. Gerçekten akıl almaz bir emir. Ama İbrahim'in bu emre tereddütsüz itaati, işte onun Tanrı'ya teslimiyetinin nihai en son kanıtı olarak görülür. Zamanla, özellikle Talmud gibi haham geleneği metinlerinde İbrahim figürü adeta daha da büyüyor, daha da yüceliyor. O artık sadece ilk iman eden kişi değil, aklıyla tek Tanrı'yı bulan ilk filozof, Tora daha ortada yokken onun yasalarını yaşayan bir bilge ve en önemlisi Tanrı'nın dostu olarak anılan kusursuz bir rol model haline geliyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim. İbrahim'in Yahudi kimliği ve inancı için bıraktığı o kalıcı miras ne? Aslında 4 temel sütun üzerinde duruyor her şey. Bakın, tablo çok net. İbrahim, halkın fiziksel kökeni, atası. O, ahitin yani sözleşmenin hukuki tarafı. Toprak vaadini ilk duyan, ilk alan kişi ve tabii ki inanç için sarsılmaz, nihai bir model. İşte bu 4 rol Yahudi kimliğinin adeta DNA'sını oluşturuyor. Yani toparlayacak olursak, Yahudilik için İbrahim, öyle tarihin tozlu sayfalarında kalmış eski bir ata değil, kesinlikle değil. O, Tanrı, halk ve toprak, bu üçü arasındaki o kutsal bağın canlı bir prototipi, bir şablona adeta. Bu üç kavramı birbirine kenetleyen ilk ve en güçlü halka o. Kısacası, Yahudi kimliğinin genetik kodu onun hikayesinde yazılı. Ve gelin bu eski hikayeyi bugüne taşıyan, hepimizin üzerine biraz kafa yorması gereken bir soruyla bitirelim. Tanrı, bir halk ve bir toprak arasında tam 4000 yıl önce yapılan bu ahit, bugünün dünyasında, şu an yaşadığımız dünyada ne anlama geliyor? İşte bu sorunun cevabı sanırım tarihin kendisi kadar hem karmaşık hem de canlı.